Merhabalar, Hobilerim Örgü kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk videomuzda modelin kurulumunu yaptık. Ben modelin orta kısmını kurduktan sonra 1, 2, 3, 4 sıra boyunca modeli genişletip güzel bir kenar çalışması yapabilmek için modelin komple etrafını trabzanlarla dolanarak bir çerçeve oluşturdum. Siz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bunu tek motif olarak baz alabilirsiniz. Bunu birleştirip daha büyük parçalar elde edebilirsiniz. Yapacağımız kenar istediğiniz kadar büyüteceğiniz modele de uygulayabileceksiniz. Ayrıca parça parça örüp birleştirdiğiniz büyük bir bütüne de kenar çalışmasını uygulayabileceksiniz. Bu videonun açıklama bölümüne bölüm linkini bırakacağım. Modelin anlatım videosuna rahatlıkla oradan ulaşabileceksiniz. Hemen kameramı ayarlıyorum ve modeli kurmaya başlayacağız. Ben kameramı ayarlarken siz kanala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. İpimi köşemin yanındaki bu ilk trabzandan sabitliyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Bu 3 zincir benim ilk trabzanım. Geriye dönüyorum ve köşe boşluğuma zincirimle birlikte 2, 3, toplamda 4 adet üçlü trabzan yapıyorum. Arada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3. Burada bakın dördüncü trabzanımı yine trabzan üzerine yapacağım. Önümdeki ilk trabzanın üzerine de trabzan yaparak 4 trabzan yaptım. Bütün köşelerimi bu şekilde dolanacağım. Buradan 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sayıyorum 2, 4, 6. trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Kenar çalışmasını yaparken doğaçlama ilerleyeceğiz. Çünkü sizin modeliniz daha büyük olabilir. Aynı noktaya hep aynı trabzan üzerine yapıyorum. Toplamda 4 adet trabzan yaptım. Bakın 4 tane trabzan yaptım. Buradan tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Aynı trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi buraya 4 trabzan yaptım. Bir V oluşturdum. Bir tane bu kurulumdan, bir tane bu kurulumdan, köşe kurulumumuz da bu şekilde olarak bir sıra komple modelin etrafını dolanıyorum. Evet, modelimin etrafını bir sıra komple dolandım. Burada dikkat etmemiz gereken her kenarda bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane 1, 2, 3, 4 taneye denk geldi. Bütün kenarda sayıların eşit olması gerekiyor. 5 tane 4 trabzan yaptık. 4 tane V yaptık. Bütün kenarlarda eşit bir şekilde komple 1, 2, 3, 4, 5 komple modelin etrafını eşit bir şekilde dolanmamız gerekiyor. Düzgün bir kenarımız olması için sayılarımızın eşit olması gerekiyor her kenarda. Buradan 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu 3 zincir benim alttaki ilk trabzanım. Şöyle birazcık daha yakınlaştıracağım daha net görelim diye. Hemen alttaki 4 adet trabzanımı tekrarlıyorum. Dört tane trabzanımı yaptım. Şimdi bu köşe noktamdan trabzan artırması yapacağım. 3 tane daha iç kısma trabzan yaptım. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3 trabzan yapıyorum. Alttaki 4 trabzanımı da tekrarlıyorum.
Bütün köşelerdeki 4 köşemin kurulumu da bu şekilde olacak. Buradan 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Altta benim 4 tane trabzanım var. Birinci trabzanın üzerinden artırma yapıyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Trabzan sayımı 1 artırmış oldum. 3, 4 ve sondaki trabzanın üzerinden de bir artırma daha yaparak trabzan sayımı 6'ya çıkarttım. Bakın 2 tane birinci trabzana yaptım. Ortadaki trabzanları yaptım. 2 tane de dördüncü trabzana yaparak 2, 4, 6'ya çıkarttım trabzan sayımı. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Burada bir V'm var. V'min içerisine bir trabzan yaptım. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşluğuma bir trabzan daha. Yani V'mi tekrarlamış oldum. Modelimi bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Şöyle bir görmenizi istiyorum modelimi. Bir üst sıradan kurmaya devam edeceğiz. Altta benim artık 7 tane trabzanım var. Alttaki trabzanımı yapıp köşeden yine artırmamı yaparak devam ediyorum. 3 zincir çekerek yukarı çıkacağım. 3 tane zincirimi çektim. Şöyle bir yakınlaşalım. Alttaki trabzanlarımı yapıyorum. Alttaki trabzanlarımı tekrarladım. Yine köşeden artıracağım. 3 tane trabzan artırıyorum. 1, 2 ve 3. 10 tane trabzanım var köşe noktamda. 1, 2, 3, 4. Tekrar 2, 3. Alttaki trabzanlarımı yapıyorum. Evet, bütün köşelerime kurulumu bu şekilde olacak yine. Buradan tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Altta benim 6 tane trabzanım var. 1, 2, 3 tane yan yana trabzanımı yapıyorum. Burada iki gruba ayıracağım. Arada 2 zincir çekiyorum. Diğer 3 trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde iki gruba ayırmış oldum. 3 tane 3 tane iki gruba ayırdım. Arada da 2 tane zincir çektim. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Bu V'min içerisine bir V daha yapıyorum. Arada 2 zincir. Bir sırada modeli bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Hatta son sıra kurulumunu yaptım. Bir kenar kalana kadar şöyle göstermek istiyorum. O son bir kenarı da birlikte yapacağız. Bakın kenar çalışmamızın güzelliğine bakar mısınız? Saksıda duran çiçekler gibi güzel bir kenar yaptık. Hemen son sırayı da birlikte yaparak modeli tamamlayacağız. Başladığınız yerde birleştirip 3 zincirle yukarı çıkıyorsunuz. Hep alt sıralarda olduğu gibi o üst zinciriniz sizin birinci trabzanınız oluyor. Buradaki nokta. Buradaki geçişleri modelin kendi duruşuna göre, elinize göre ayarlayın. Bol olmasın, gergin de olmasın aradaki zincirleriniz. Ben 3 zincire kadar düşürdüm. 3 tane trabzan yapıyorum. Artık kirpikli yapıyoruz. 3 trabzanda bir kirpik yapacağım. 3 zincir çektim. Şöyle trabzanın üzerinde 2 tane ilmeğim var. Oradan alıyorum ve kapatıyorum kirpiğimi.
Kamera açımı birazcık daha düzelttim. Tekrar yapalım. Buradan 3 tane trabzan yapıyorum yine. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen trabzanın üzerine kilitliyorum. 1, 2, 3 trabzan. 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum. Tekrar bir trabzan. Şimdi boşluğuma geldim. Boşluğuma da 2, 3 trabzan yapıyorum. Bunun üzerine kirpik yapacağım şimdi. Geriye dönüyorum. Kapatıyorum. Ve 3 trabzan yaptım. Köşe noktam bu şekilde olacak. Aynı şekilde geriye doğru trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Burada ters işlem yapacağız. Bir trabzan yapıyorum. Şimdi bunun üzerine kirpik yapacağım. Burada da bakın bir trabzanım var, kirpiğe denk geliyor. Geriye dönüp kapatıyorum. Şimdi 3. Kirpik. Ters işlem yapıyoruz. Şimdi şuradan saydığımızda bakın. Bu tarafta 1, 2, 3'e gelmişti. Yine bakın 1, 2, 3'e denk geliyor. 1, 2, 3'e denk geliyor. Yani tersten işlem yaptık. Buradan geçerken altlarda hep 4 zincir çekmiştim. Bu sıramda 3 çekiyorum. Çünkü kirpikli bir çalışma yapacağımız için açılma oluyor. 3 zincir, buraya bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Şöyle trabzanın arkasından bu sefer hanımlar kirpiğimi kapatıyorum. Hiç arada zincir çekmiyorum. Bir trabzan daha yaptım. 1, 2, 3. Tekrar trabzanın arkasından bir trabzan daha yaptım. 1, 2, 3. Trabzanın arkasından bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Kapatıyorum. Şimdi 4 tane trabzan ve 4 kirpik yaptım. Burada saksı oluşturdum. Bu saksımın içerisine çiçek koydum modelde. Buradan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Altta benim arada bir V'm var. Bir trabzan yaptım. 1, 2, 3. Bakın bu sefer arkasından değil, trabzanın üzerine kapatıyorum. Bir kirpik de oraya yapmış oldum. Hiç zincir çekmeden bir trabzan daha. Son sıra kurulumumuzu da bu şekilde dolanarak tamamlıyorum ve bitmiş şeklini geniş açıdan hep birlikte görüyoruz. Evet, sıranın sonuna kadar modelin kurulumunu yaptık. Kenar çalışmasını yaparak bir modelimizi daha tamamlamış olduk. Hemen benim ipim ve benim ölçülerimle modelin ölçüsünü vermek istiyorum. Karşıdan karşıya baktığımızda şöyle 32-33 santim bir model elde ettik. Genişlik olarak baktığımızda da 24 santim bir model elde ettik. 23-24. Zaten bu karşıdan karşıya ölçtüğümüzde 23 gelirse çapraz ölçtüğümüzde de 10 santim fazla geliyor. Güzel bir model oldu. Bu kenar çalışması bu modele çok yakıştı. Çok severek ördüm. Bir modeli daha sonuna kadar tamamlamış olduk. Videonun başında bahsettiğim gibi modelin orta motif anlatımını açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan rahatlıkla ulaşabileceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.